Jack Carleton'ın Hint gençliği üzerindeki zaferi tamamlanmıştı. Bir panayırda düzenlenen güreş maçında onu yere fırlatmıştı ve öyle bir güçle ki, adamın vücudundan çıkan nefes, Jack'in atletik eğlence hakkındaki görüşlerini daha önce hiç düşünmediği kadar net bir şekilde yansıtıyordu. Ama bu olayın sonucunu sadece tahmin edebilirdi. Fiziksel yetenek her zaman saygı gerektirir. İster seyirciler medeni olsun, ister vahşi. Ancak bu, zulme karşı bir sigorta değildi. Onları öncekinden daha intikamcı yaptım, diye düşündü genç, o Allah'ın kulübesine aceleyle geri dönerken, nefes nefese oturdu ve devam etti, beni nefret ediyorlar, çünkü başka bir ırktan olduğum için ve elleri altındayım. Şeften korkuyorlar, bu yüzden daha dikkatli olacaklar. Ben de öyle olmalıyım. Sekem ve Squeve'ın duyguları konusunda yanılmak mümkün değildi. Solgun yüzlü gencin gösterdiği yetenekten son derece memnunlardı. Köyün genç şampiyonunu devirmiş olduğu anlaşılıyordu. O Allah gülümseyerek karısıyla sohbet etti, eşi de gülümseyerek karşılık verdi. Sonra Jack'in sırtını sıvazladı ve çok hızlı konuştu. Çocuk, en yüksek övgüleri söylediğinden şüphe edemezdi ve o da çok fazla gülümseyip eğildi. Squeeve ise daha da gösterişliydi. Yarı bitmiş ateşin etrafında bir süre koşuşturduktan sonra, fazladan bir et parçasını öne çıkardı, yemek yapma zahmetini çekerek onu emrine verdi. Jack açlıktan muzdarip değildi, ama yemeği şükranla yedi ve teşekkür ederek başını salladı. Girişin etrafındaki kalabalık o kadar gürültülü oldu ki şef, birden sabrını kaybetti. Ayağı fırlayarak bizon derisinden yapılmış kapıyı sert bir hareketle kenara çekti ve kalabalığı hızla dağıttı. Jack kulübenin zemininde otururken, şiddetli çabasından hızla toparlanıyordu. O sırada kendisinde tuhaf bir his fark etti, aralıklarla gelen, açıklaması güç bir his. Hareket ettiğinde hafifçe başı dönüyor, kalbi normalden daha hızlı ve spazmodik birkaç zonklama veriyordu. Sessiz kaldı. Bunun ne anlama geldiğini merak etti. Ama az önce geçirdiği heyecan verici sahneyi anlatmak için çok istekli hissediyordu kendini. Endişelenmeye başladığında ise, his de geçti. Ama Jack, tüm saatlerin sıkıcı ve monoton geçeceğini düşünüyorduysa çok yanılmıştı. Sauk şefinin çadırında kalmaya zorlanmak, hiç de öyle değildi. Yemekten kısa bir süre sonra o Allah dışarı çıktı ve genç, kadınla baş başa kaldı. Bu durum Jack'te biraz şüphe yarattı. Düşmanlarından korkuyordu, savaşçının yokluğundan yararlanıp onu cezalandırabilirlerdi. Hint gençlerine karşı kazandığı zafer nedeniyle. Birkaç dakika boyunca çok büyük bir korku içinde kaldı ve kapıdan içeri bakan birkaç bakır yüz gördüğünde bu his azalmadı. Ama onlar daha fazla cesaret alamadılar ve bir süre sonra ortadan kayboldular. Tam o anda köyde büyük bir kargaşa yükseldi. Bağırışlar, çığlıklar, akıl almaz sesler havayı yarıyordu. Aceleci ayak sesleri duyuldu. Belli ki olağanüstü bir şey olmuştu. Jack, Squeve'a sorgulayıcı bir bakış attı. Ama kadın, açıklamayı biliyor olsa bile, esire bunu anlatmayı başaramadı. Aniden o Allah lodyeye girdi. Eşine birkaç kelime söyledi, sonra Jack'e peşinden gelmesi için işaret etti. Jack, bıçağını yerine koymuştu. Ama tüfeğini almaya cesaret edemedi. Silah, lodyenin diğer tarafında duruyordu. Şimdi ne olduğunu merak ediyorum, dedi çocuk, peşinden koşarken. Köyün ortasına bir kazık mı diktiler, diğerlerinin eğlencesi için mi kızartılacağım? Yoksa dayanamayacağım bir sınava mı takılacağım? Neyse ki, çocuk her iki tahmininde de yanılmıştı. Gürültünün onunla hiçbir ilgisi yoktu. Bir önceki geceden itibaren bir grup geyik avcıları ve kadınlar, sabahtan beri ayı karkasını pişirmekteydi, tombul, yağlı ve en iyi haldeydi. Çok büyük değildi. Ama bu kadar az israfın olduğu bir yerde, yiyecek açısından oldukça boldu. Hayvan artık güzelce kızarmıştı ve ziyafet zamanı gelmişti. Jack dışarı çıktığında, bayram tahtası, etrafında toplanan kalabalığı gördü. Doğal olarak koruyucusuna sıkı sıkıya tutundu. Ama Sauk Kızılderilileri arasındaki esareti sırasında dikkat çekici olan bir şey vardı, dikkatlerini bir nesneden diğerine kolayca kaydırabiliyorlardı. Jack göründüğünde kimse ona ilgi göstermedi. Hepsi tek bir noktaya yönelmişti. 14 savaşçının içeri girmesiyle bağırışlar ve kargaşa durdu. Kızılderili törenine göre kendilerini düzenlediler. Esmer, keskin, kahverengi et kütlesinin etrafında sıralandılar. İşe düşmeye hazır olanlar önde, diğerleri ise izleyici konumundaydı.
Hepsi güzel adamlardı, yüzleri boyalı, çatışmalar için tam donanımlıydılar. Ama tüfeklerini bir kenara bırakmışlardı, kutlamaların sonuna kadar. Jack Carleton, bunun Kızılderililer arasında savaş ziyafeti olarak adlandırıldığını biliyordu. Ve bu halk arasında eskiden çok daha yaygındı. Ayı özenle pişirilmişti, çıtır, kahverengi ve iştah açıcı bir görünümdeydi. Yağlı et, dallar ve yeşil yapraklar üzerine damlarken, aşçılar onu taşımıştı. Amerikan Kızılderilisi inanılmaz derecede batıl inançlıdır. Savaş şöleninde tek sayıdan duyduğu korku, tıpkı bizim sıradan bir akşam yemeğinde 13 kişiden çektiğimiz gibidir. Hiçbir koşulda Sauklar, kaderin kendisine böyle bir meydan okuma yaşatmasına izin vermezdi. 14 savaşçı masanın etrafında sıralandığında, birkaç dakika hareketsiz durdular, diğerleri nefeslerini tutarak bekledi. En uzun Kızılderili, küçük şirketin lideri, aniden av bıçağını çıkardı. Diğerleri de askeri bir hızla onu taklit etti. Sonra kısa bir emir mırıldandı ve tüm grup bekleyen cesedin üzerine atıldı. Her biri kendine devasa bir dilim kesti, geri çekilerek bir kurt açgözlülüğüyle yemeye başladı. Seyirciler uzun süre sessiz kaldıktan sonra yeniden patladı, öncekinden çok daha yüksek sesle. Çocuklar gibi homurdanıyor, gevezelik ediyor, el hareketleri yapıyorlardı. Jack Carleton ise, koruyucusu o Allah'a yakın kalarak, sahneyi gizlice izledi. Kızılderililerin oruç tutma ve ziyafet etme kapasitesi, neredeyse inanılmazdır. Günlerce bir lokma bile yemeden gidebilirler. Sonra bol miktarda yiyecek sunulduğunda, kendini öyle bir şekilde doyururlar ki, sıradan bir insanın ölümü kesin olurdu. Ardından birkaç gün uyurlar, tıpkı Afrika'nın ünlü boğa konstriktorları gibi. Ancak bu alışkanlık yalnızca zorunluluktan doğar. Sauklar donmuş bölgelerin çok güneyinde yaşamıştı. Bu tür zorluklara alışmamışlardı. Üstelik savaş ziyafetinin şartlarından biri şuydu, her savaşçı, leşten kestiği her şeyi yemek zorundaydı. Bunu yapmamak, zayıflık işareti sayılır ve kesinlikle alay konusu olurdu. Savaşçılar bu göreve ne kadar kararlı yaklaşırlarsa yaklaşsınlar, neredeyse hepsi başardı. Ama 2 ya da 3 kişi, yapabileceklerinin sınırına ulaştı. Bir ağız dolusu kaba, yağlı et, iç ekonomilerinde bir isyana yol açtı, bu da genel bir yıkıma neden olabilirdi. Başarısız olan genç savaşçı ise, ziyafete en hevesli katılandı. Kahraman gibi çalıştı. Her şey yolunda gitti, ta ki son yarım pound'a ulaşana kadar. Diğerleri tuhaf bir gülümsemeyle onu izliyordu, yağları ve boyalarıyla. Dışarıdaki grup da onu izliyordu. O ise tam anlamıyla dikkat merkezinde olduğunu fark ediyordu. Ya yapmak, ya ölmek. Taksiti bastırmak için birkaç güçlü yutkunma gerekti. Elinde son parçayı tutarken onu şüpheyle inceledi. Sonunda karnına rahatsız bir şekilde yerleşti ve o da umutla baktı, av bıçağının ucunda asılı kalan son kısma. Görünüşe göre bundan korkmuyordu. Sonunda çaresiz bir karar verdi. Ağzını yağlı maddeyle doldurdu ve vahşice çiğnemeye başladı. Belki birkaç saniye daha çiğneseydi, her şey yolunda gidecekti. Ama birdenbire göğsü yukarı kalktı. Bir tür genel deprem gibiydi. Gözleri kapandı, ağzı kulaktan kulağa açıldı ve neredeyse başını ikiye böler gibi görünüyordu. Sonrasında olanlar, hayal gücüne bırakılabilir. Genel kahkahalar ve alaylar başarısızlığı karşıladı. O Allah da içtenlikle güldü. Ama savaşçı bunu iyi karşıladı ve şüphesiz, oburluğa katılan diğerlerinden çok daha iyi hissediyordu. Midesi normaldi en azından. Savaş şöleni sona erdi. 14 savaşçı çember şeklinde toplandı, birkaç dakika hareketsiz durdu ve aniden, son derece öfkeli bir tavırla dans etmeye başladı. Seyirciler de katıldı. O Allah ise her zamankinden daha enerjikti. Kısa sürede garip bir sahne ortaya çıktı. Savaşçılar, kadınlar ve çocuklar her yanda zıplıyordu. Kollar ve boğazlar en çılgın heyecanla savruluyor, çığlıklar havayı dolduruyordu. "Tek boş duran ben olmak uygun olmaz sanırım," dedi Jack Carleton, gülerek ve heyecanla. "Şimdi başlıyorum." Ve yüksek bir çığlıkla havaya sıçradı, etrafındakilerle uyumsuz sesler çıkarmaya başladı. Gerçekte, artık şirketin en hevesli üyesinden daha coşkuluydu. Atladı, bağırdı ve kendini kontrolsüz bir deli gibi bıraktı. Bir seyirci görseydi, muhtemelen onun bu çılgınlığı başlattığını düşünürdü. O Allah ve birkaç savaşçı, solgun yüze biraz merakla baktı, performans hakkında muhtemelen birkaç yorum yapıldı.
Kesin tonlarını tahmin edebildiği kadar, Jack bunun olumlu bir karakter değerlendirmesi olduğuna emindi. Gösterdiği içtenlik onları memnun etmiş olmalıydı. Bu komik koşuşturma sırasında birçok çarpışma ve bozulma yaşandı. Bir keresinde Jack, birine o kadar şiddetle çarptı ki, ikisi de başlarını çevirip birbirlerine sertçe baktılar. Karşısındaki, Jack'in güreş maçında fena halde yendiği Hint gençti. Bir an için genç, elini kemerindeki bıçağa götürdü ve Jack'e saldırmak üzereydi. Ama Jack de anında silahının sapını kavradı. Aynı vahşi kararlılıkla. Bu yeterliydi. Eğlence devam etti. Eğer Saukların elinde içki olsaydı, heyecan daha da artardı. Silahlar çekilir, genel bir çatışma başlardı ve birden fazla can kaybolurdu. Batı boyunca Kızılderililer arasında düzenlenen benzer ziyafetlerin sonucu çoğunlukla buydu. Ama köyde tek damla sarhoş edici içecek yoktu ve böylece festivalin ölümcül sonu önlendi. Dans, birçoğu yorgunluktan düşene kadar sürdü. Jack Carleton da saf zayıflıktan vazgeçmek zorunda kaldı. Bir kenara sendeleyerek oturdu, dinlenmek için bir kütük sandığı yere. Ama o kütük oldukça canlıydı. Dinlenme arayan bir Kızılderiliydi. Yüzünü uzatıp sırtını kaldırdı, tıpkı bir Mustang'ın bökme hareketi gibi. Ve Jack yere serildi. "Fark etmez," diye mırıldandı çocuk gülerek. "O kadar yorgunum ki, bir yerde dinlenebilirim. Gösteri bitene kadar burada beklerim." Ve sonuca çok hızlı ulaştı. Savaş grubu öfkeli danstan yorulduğunda durdu. Kendilerini Kızılderili sırasına dizdiler, liderleri önde olmak üzere tüfeklerini bıraktıkları çadıra doğru yürüdüler. Bir an sonra silahlarını alarak yeniden sıralandılar. Hepsi birkaç yüksek sesle bağırdı. Coşkulu destekçiler aynı hareketle karşılık verdi. Sonra aynı sırayla, aynı kararlı adımlarla temizliğin diğer tarafındaki ormana doğru yürüdüler. Ve ağaçların arasında gözden kayboldular. Kafa derisi aramaya gitmişlerdi. Ama avda birden fazla gururlu ruhun kendi başlığını ve hayatını kaybedecekti. Gidenlerin çoğu bir daha geri dönmedi. Kargaşanın ana nedeni ortadan kalkınca, Sauklar çevrelerine bakmak için zaman buldular. Jack, gerekli dinlenmeyi sağlamak için o Allah'tan uzaklaşmıştı, ama şef, bu harika egzersizden yorulma belirtisi göstermiyordu. "Onu yakalamalıyım sanırım," diye düşündü genç. "Bakımıma ihtiyacı olabilir." Ama ayağa kalkıp etrafına bakındığında, ne şefi ne de köyün geri kalanını görebildi. Kimse ona zarar verme niyetiyle yaklaşmamıştı, ama büyük bir şüphe hissediyordu içinde. Neyse ki şefin loçu çok uzak değildi. Dans devam ederken, genç Carleton'ın başından henüz anlatılmamış bir şey geçmişti. Sabah güneşinin parlak ışığında, herkesin yüzü belirgin şekilde görünüyordu. Ve Jack, ağır ve zayıf görünen kırmızı tenli bir kişinin kendisini tuhaf bir ilgiyle izlediğini fark etti. Çocuğun önünden birkaç kez geçmişti ve her seferinde ona keskin bir bakış atmıştı. Bu belki o kadar dikkat çekici olmayabilirdi, ama bu izlenim Jack üzerinde çok daha derin bir etki bıraktı. Çünkü o savaşçıyla daha önce, başka bir zamanda ve başka bir yerde karşılaşmıştı. Hatırlayamadığı için kendine kızıyordu. Mississippi'nin diğer tarafında mı görmüştü onu? Çocukluğundan beri Kızılderililer görmüştü ve hepsini hatırlamak imkansızdı. Ama Otto ile birlikte Louisiana'ya göç ederken tanıştığına inanıyordu. Belki de zaman verilseydi soruyu cevaplayabilirdi. Ama rahat rahat düşünmeye fırsat bulamadan, o Allah'ı ararken etrafında kalabalık birikmişti. Skoevlar ve çocuklar ona dokunma konusunda hoş olmayan bir eğilim gösteriyorlardı. Onur üzerine durmak faydasızdı. Birkaç dakika içinde hareket edemez hale geldi. Şefin kulübesi ise çok uzaktaydı. Küçük çığlık atan kızı bir kenara iterek Jack fırlayıp geyik gibi koştu, doğrudan barınağa doğru. Hareket o kadar ani oldu ki önce ötekileri geride bıraktı. Ama bolca hızlı koşucu vardı ve birkaçı peşine düştü. Neredeyse tökezletilecekti, ama tam o anda, Wigwam'ın girişinin bir adım önünde, onu tökezletmeye çalışan Kızılderili önüne fırladı ve kendini kapattı. Bir bakışta anladı kim olduğunu. Güreş maçında yendiği genç. "Ah, sen misin?" diye bağırdı Jack. "Henüz yeterince içmedin." Ve anında yumruğunu, tüm sağ kolunun gücüyle, adamın gülümseyen yüzüne sapladı. Genç hayretler içinde, mokasinlerini havada kaldırarak bir arka takla attı ve o çirkin burnu kırmızı bir şalgam şekline dönüştü. Jack çökmüş figürün üzerinden atlayarak lodgeye girdi ve tam zamanında o Allah ile çarpışmaktan kurtuldu. O Allah, kapıya içeriden yaklaşıyordu,
yeni kargaşanın sebebini öğrenmek için. Şef, cesur genci görmek için yeterince ileri çıktı. Genç adam yerde oturmuş, ellerini körü körüne yüzünde gezdiriyordu. Sanki burnunun hala yerinde olup olmadığını kontrol ediyordu. Gürültücü isyancılar bir kez daha dağıldı. O Allah birkaç kelime ekledi, muhtemelen koruması üzerindeki zulmü kınıyordu. Çünkü o andan itibaren Jack'e yönelik gösteriler, çok daha az ciddiye alınır hale geldi. "Sanırım her kulübeden çıktığımda savaşmak zorundayım," dedi genç Carleton, inatçı bir başını sallayarak. "Beni öldürmek istiyorlar. Fırsat bulsalar her zaman ve büyük ihtimalle gitmek zorunda kalacağım. Ama beklediklerinden çok daha pahalıya mal olacağım. Yumruklarımı kullanamadığımda bıçağımı kullanacağım." Lodge'nin hanımefendisi, diğer uçta oturmuş, sanki hiçbir şey olmamış gibi kayıtsızca piposunu tüttürüyordu. Küçük yavrusu alana koşarak geldi ve burnunu mokasinlerin sarmaşıksız ucuna yaslayarak uzandı. Cesaret kanıtlamış, herhangi bir koku açısından endişelenmeksizin. O Allah konuşmasını yaptı ve kalabalığı dağıttı. Ardından yavaşça köpeğin peşinden geldi, kulübenin ortasına yakın oturdu ve uzun saplı piposunu yaktı. Tam o sırada biri bizon derisini kenara itti ve içeri adım attı. O Allah, başını ani bir hareketle çevirdi, muhtemelen Jack'in düşmanlarından birinin peşinden geldiğini sandı. Ama gelen, tam anlamıyla yetişkin bir savaşçıydı, böyle işlere karışmazdı. Sekem onu samimiyetle karşıladı. Savaşçı da karşılık olarak homurdandı. Jack Carleton da ona baktı. Ve az da olsa şaşırdı. Çünkü gelen adam, savaş şöleni sırasında onu bu kadar dikkatle inceleyen aynı savaşçıydı. Daha önce başka bir yerde karşılaşmış olduğuna ikna olmuştu. Ziyaretçinin esire olan ilgisi konusunda hiçbir şüphe yoktu. Siyah, delici gözleri, Lodge'ye girdikten sonraki birkaç dakika boyunca Jack'ten ayrılmadı. Yalnızca bu kadar da değil, çocuğun önünde durdu ve konuşmaya başladı. Jack, ne demek istediğine dair tek bir ipucu bile yakalayamadı ve işe yaramaz bir enerjiyle el hareketleri yapıyordu adam. Sonra, Jack dikkat çekici bir şey fark etti. İki kolunu aynı anda batıya doğru şiddetle süpürdü, ardından parmağını merakla bakan Jack Carleton'a doğrulttu. Bu hareketlerin anlamı konusunda tamamen kararsızdı. Ama şanslıydı ki, daha sonra ortaya çıkacağı üzere, o hareketleri tarif edebilecek ve çok daha fazla anlam çıkarabilecek birine anlatabildi. Ondan kat kat daha zeki birine. Zavallı Jack sadece başını sallayıp üzgünce gülümseyebildi. O Allah bir şey ekledikten sonra savaşçı durdu, şefin yanına oturdu, sigara içmeye ve konuşmaya başladı. "Kim olabilir bu adam? Beni tanıyor ve ben, hatırladım. Gerçekten de hatırlamıştı. Ve neden bunu daha önce düşünememişti? O, 5 Kızılderiliden biriydi. Diğer 5'ini bırakıp Otto ile birlikte gitmişlerdi. Rellstaub'un, kendisinin ve Jack Carleton'ın kendi evlerine çok yakın bir yerde, o grup tarafından yakalandıkları gün. Dahası, Jack diğerlerini de görmüştü. Aynı sabah köydeki savaş şöleninde. Ama orada o kadar karmaşa vardı ki, savaşçının karşısına çıkışı onu o şaşkınlığa sürükleyememişti. Gerçeğin ardından ise şaşırtıcı bir soru geldi. Otto neredeydi? Oysa köyde esirler varken, o kesinlikle başka bir yerdeydi. Ne olmuştu ona? Bu soru Jack'in nefesini kesti. Kalbini allak bullak etti. Evde olamaz. Çünkü Otto asla onlardan kaçamazdı. Ölmüş olmalı. Okuyucumuzun bildiği üzere, bu ilk tahmin doğruydu. Deerfoot'un birkaç gün sonra Martinsville'e yaptığı ziyaret bunu kanıtlayacaktı. İkinci teori ise, zamanı geldiğinde araştırılacaktı. Bu olayın en zorlu yanlarından biri, Jack'in şunu hissetmesiydi, Kızılderili ziyaretçi ona Otto hakkında bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. O sallanan kollar, sallanan baş, apoplektik homurtular, bir mesaj taşıyordu. Eğer çevrilseydi büyük önem taşıyacak bir mesaj. Ama ne yazık ki, tercüman gelmemişti. Genç bizon cübbesinin üzerinde otururken konuyu düşünüyordu. Ve tam o sırada, daha önce onu endişelendiren o tuhaf hisler yeniden geldi. Başı dönüyordu. Garip bir hafiflik uzuvlarını ele geçirdi. Ve eğer kalkmaya kalkışsaydı, sarhoş bir adam gibi sendeleyip düşecekti. "Hasta olacağım," dedi, elini alnına basarak. "Bir şeyler var bende." Bu mahkumiyet hissi, bir başka inançla daha da derinleşti. Zavallı Otto'nun başına geleni yaşamak üzereydi. Kızılderililerle ormanda yürürken hastalandı ve ya Tomahawk'la öldürdüler, ya da ölüme terk ettiler.
Bu insanlar, şifacı erkekleri ve kadınlarıyla birlikte, hasta insanları iyileştirme konusunda hiçbir şey bilmiyorlar. Hastalanırsam, bu benim sonumdur. Çocuk neşeli bir ruh halinde değildi. Ama bir kahraman gibi duruyordu karşısındakine karşı. Cesaretini kaybetmemişti. Buna karşın, durumun her zamankinden daha kötü olduğundan emindi ve Kentucky'den Louisiana'ya uzanan yolculukta en ufak bir umut ışığı görünmüyordu bazen. Bir süre sigara içtikten sonra o Allah ve ziyaretçisi kalkıp dışarı çıktılar. Şef kısa bir süre sonra geri döndü, yerine geçti, hemen Squeeb'una bir homurdanma çıkardı, piposunu bıraktı, köpeğinin burnunu nazikçe kenara itti ve oradan ayrıldı. Jack bu hareketlerin ne anlama geldiğini merak ederken, onu endişelendiren o zayıflık atağı geçti, sanki bir bulutun gölgesinden çıkılıyordu. Ardından ruhu doğal haline döndü ve ayağa kalkıp kapıya doğru yürüdü. Sekem ona sorgulayıcı bir bakış attı ama itiraz etmedi. Çocuk elini beline koydu, bıçağın orada olduğundan emin olmak için. Girişte bir an durdu. "Acaba tekrar saldıracaklar mı?" dedi kendi kendine. "Eğer öyle olursa, silahımı kullanacağım. Kesin. Öncekinden çok daha büyük bir gürültü kopar." Şefin yakında olması, Jack'in cesaretine büyük katkı sağladı. Bizon derisi kapıyı açıp dışarı çıktığında, kadının yokluğunun açıklaması hemen ortaya çıktı. Uzun sivri çubukla toprağı karıştırıyordu, kulübelerinin yakınındaki küçük bir arazide yetişen mısır tepelerinin etrafında. Bakışlarını uzatan Jack, birçok başka kadının da aynı şekilde çalıştığını gördü. Ama aralarında tek bir erkek yoktu. Hepsi wigwamlarında, sigara içiyor, uyukluyor ya da ormanda avlanıyordu. Topluluğun gençleri ise en mutlu görünüyordu. Nehir kenarında bir yaşam vardı. Bazıları akıyor, yüzüyor, dalıyor ve kendini Yunus gibi eğlendiriyordu. Diğerleri ormanın yakınındaki açıklıkta bir tür oyun oynuyor, medeniyet gençleri kadar bağırıp gösteriş yapıyorlardı. Bir şeyi öğrenmek istiyordu. Son kavgası, düşmanlıkları azaltmış mıydı, yoksa artırmış mıydı? Jack Carleton yavaşça lodgeden ilerledi. Grubun büyük kalabalığının oynadığı alana doğru. Nehir yanındakiler ise daha yakındaydı. Bu önemli bir riskti. Ama çocuk bunu büyük bir dikkatle kabul etti, gözleri kocaman açık, en ufak bir tehlikede geri çekilmeye hazır. Jack Carleton kendini açık arazide, kızılderili çocuklarla oynarken bulduğunda, oyuna ilgi duymaya başladı. Oyunun sistematik olduğunu ve herkesin bir rolü olduğunu gördü. Çocuklar kendilerini sayıca eşit iki gruba ayırmışlardı. Biri sağda, ormanın yakınında sıralanmıştı, diğeri ise karşı hedefin önündeydi, dereye yakın bir kütüğün yanı. Her çocuk elinde çatallı uçlu uzun bir sopa tutuyordu. Bu, oyunun aracıydı. Her şey hazır olduğunda, orman tarafındaki gruptan bir genç öne çıktı. Küçük bir dalın çatalını, sopanın ikiye bölündüğü noktada tutuyordu. Bu çatal 4 ya da 5 inç uzunluğundaydı, havaya kaldırıldığında ters bir V şekli oluşturuyordu. Herkes görebilsin diye. Açıklığın ortasında durdu, çubuğu 12 feet havaya fırlattı ve bir çığlık attı. Bekleyen oyuncular da aynı çığlıkla karşılık verdi. Ve her iki taraf, alanın ortasına öfkeli bir koşuşla daldı. Amaç basitti. O tahta çatalı kendi hedefine taşımak. Her iki taraf da sopalarını kalkan ve silah olarak kullanarak ilerlemeye çalışıyordu, tıpkı sert ve çetin bir üniversite şampiyonluğu mücadelesi gibi. Çünkü sadece ellerindeki uzun çatallı sopalar kullanılabilirdi. Bu, en sert oyun türüne sınırsız alan açıyordu. Az değil, beceri ve yetenek de gerekiyordu. Esmer bir yaramaz, tam koşuda çubuğunun ucunu çatalın altına saplayıp, başının üzerinde kaldırır ve ana hedefe doğru koşardı. O anlarda, gerçekten her dakika, her genç Amerikalı gibi çığlık atardı, tam anlamıyla vahşi bir kızılderili gibi. Umutsuzca koşan biri vardı, diğerleri daha hızlı yaklaşıyordu. Biri geyik gibi öne fırlayıp çatalı kaldırdı, zarifçe etraflarından dönerek kaleye doğru hızlandı. Ama arkasındakiler havaya sıçradı, sopasıyla bir hamlede vurdu ve çatal dönerek havaya yükseldi. Bir düzine sopa daha üzerine saplandı. Ama çatal yere düştü ve dövüş doruk noktasına ulaştı. Partiler, vahşi ve çaresiz bir kalabalık haline geldi. Bağırıyorlardı, bağırıyorlardı, koşuşturuyorlardı. Bacaklar ve kollar her yöne savruluyordu ve en şaşırtıcısı, bu kadar uzuv ve boyundan hiçbiri kırılmamıştı. Ama bir çocuğun incinmesi nadiren acıtır, morluklara rağmen, kimse ciddi zarar görmedi.
Dakikalar süren mücadelenin ardından çatal, şaşırtıcı bir hızla koşan bir çocuğun sopasında görülürdü, dostlar ve düşmanlar arasından savaşarak geçiyor, tökezlemeden kurtulup güvenliğe ulaşıyordu. Yavaş yavaş çatal güçlü tarafın hedefine yaklaştığında, bazı gençler bir cesaret ve beceriyle tüm rakipleri bastırıp eve koşardı. Ve kazanan taraf belli olurdu. Kısa bir dinlenmeden sonra maç yeniden başlar, aynı kuvvetle sürerdi. Bu Kızılderili oyunu, bugün hala birçok kabilede oynanmaktadır. Senecalar arasında buna, Yahhoge, denir. Ve bu sayfaların bir okuyucusunun bu heyecan verici eğlenceye daha önce tanık olmadığından şüphem yok. Tıpkı Jack Carleton gibi, kanını kaynatan bu oyuna katılmaktan kendini alıkoyamayan. Ama elinde çatallı bir sopası yoktu. Sopasız katılmak ise bir şifre gibi anlamsız olurdu. Ve böyle bir girişim, Hint gençlerinin heyecanına karıştığında, sopalarıyla birlikte solgun yüze döner ve onu döverek öldürürlerdi. Neredeyse kesin olarak. Sert eğlence tam 2 saat sürdü. Bu süre boyunca Jack Carleton ve birçok savaşçı, ilgiyle seyirci kaldı. Sonunda gençler yoruldu, spor sona erdi. Ayrılırken yüzlerindeki ter onları parlatılmış bakır gibi parlıyordu. Birdenbire biri bir bağırış çıkardı ve hızlı bir koşuya geçti. Diğerleri hemen arkasına girdi, aynı neşeli coşkuyla. Jack Carleton'ın kalbi bir an durdu. Çünkü önde gelen Kızılderili doğrudan ona doğru geliyordu. Bana nişan alıyorlar, diye düşündü, bıçağının sapını kavrayarak yarı çekti. Ama çığlık atan genç biraz sağa döndü. Ve Jack'ten 10 adım uzakta geçip gitti. Hiç bakmadı ona. Diğerleri de yanından akıp geçerken, çığlık atıyor, sallanan ay yüzleriyle Jack'e en az dikkat ediyorlardı. Öndeki genç hızını hiç kesmedi, ta ki nehrin kenarına ulaşana kadar. Sonra yukarı sıçradı ve dışa doğru atladı. Jack, başı öne eğik çömelmiş figürü gördü, kollar dirsekte, bacaklar dizlerde katlanmış, sanki havada asılı kalmış gibiydi. Sonra güzel bir parabol çizerek aşağı indi, suya çarptı, sıçratılar her yöne fırladı. Diğerleri de takip etti. Karanlık bedenler dolu taşı gibi düştü, yuvarlandı, birbirlerinin üstüne çıktı, sıçradı, daldı, eğlendi, bağırdı. Önceki gibi terk edilmiş, şen ve çılgın. Amerikan Kızılderilisi, bu tür sporlar ve eğitimlerle hız, yüksek sağlık ve dayanıklılık kazanır. Ama Jack, gençlerin şakalarını izlemekten yorulmuştu artık. Döndü ve eve doğru yürüdü. Güneşin konumundan öğlenin neredeyse olduğunu görüyordu. Ve açtı. Ama daha çok etkilendiren şey, son kavgasından bu yana muameledeki değişimdi. 5 ayrı wigwamın yanından geçerken, savaşçılar, kızlar ve kadınlar, hepsi merakla baktı. Ama zarar vermeye kalkmadılar. Eve yarı yolda olduğunda, konik wigwamlardan birinin kapısı kenara itildi. Büyük bir Hint çocuğunun silüeti doğruldu ve Jack'e doğru yürüdü. Jack, garip bir his içinde onu tanıdı. Güreşte devirdiği genç, sonrasında yüzüne bir darbeyle ayaklarını yere getirdiği adam. Acaba saldıracak mı, diye sordu kendi kendine. İlk başta kenara çekilip ona alan açmayı düşündü. Ama bu çok politikasız görünürdü. Korkaklık olurdu. Hayır, ona 1 santim bile vermeyeceğim. Yalnızca ben yüzleşirim ve başka bir kavga istiyorsa, kabul ederim. Jack, Kızılderilinin yüzüne bakınca gülümsemesini zorladı. Baştan beri son derece tiksindiriciydi. Ama burna aldığı o şiddetli darbe, organın 2 katına çıkmasına neden olmuştu. Tüm yüzünde şişkin ve hantal bir görünüm vardı. Yaralılar için ne kadar güçlü empati duyulduğunu açıkça gösteriyordu. Amerikan Kızılderilisi genellikle uzun süre gözlerini kırpmadan bakabilir. Eagle gibi. Ama bu genç sürekli göz kırpıyordu. Bu da groteks görünümüne katkıda bulunuyordu. Omuzları geriye atılmış, kaşlarını çatarak nehre doğru yürüdü. Jack de ilgiyle kaşlarını çattı ve söylemeye gerek yok, ikisi yan yana geçerken tek kelime etmediler. İhanet korkusuyla esir, kulaklarını açık tuttu ve omzunun üzerinden izledi. Ta ki kendi wigwamına ulaşana kadar. Orada bir an durdu, nehre baktı. Tam zamanında, yıpranmış yüzlü genç Sauk'un nehre atladığını gördü. Şüphesiz, burnundaki iltihabı yatıştırmak için. Esir eve girdiğinde, Chieftain sırt üstü uzanmış horladı. Köpek ateşin diğer tarafında uyuyordu. Skuev ise uzun mısır tarlası çalışmasının ardından öğle yemeği hazırlıyordu. Kraliçenin yanında genellikle su içeren kabak yatıyordu. İçindeki birkaç damla gümüş gibi çınladı. Kadın Jack'e baktı, homurdandı ve başını salladı.
Neyin gerektiğini anlamak için dil bilmesine gerek yoktu. Gerçek bir hevesle fırlayıp dışarı çıktı ve kabağı getirmek için gitti. Sabah yaptığı tek ziyaret, ona rotayı öğretmişti. Kabağı doldurmak yalnızca 1-2 dakika sürdü. Dönerken birkaç genç kız peşinden gelmişti. Hakkında çok şey konuşuyor, meraklarını açıkça gösteriyorlardı. Ama yine de taciz etmediler. Ta ki biri çok yaklaşana kadar. Jack hızla bıçağını çıkardı, yükseğe kaldırdı, onlara atladı, gözlerini olabildiğince açarak en korkutucu sesle bağırdı. Bu, istenen etkiyi yarattı. Genç korkular çığlıklarla dağıldı ve Ogre'nin yanından geçerken ona bakmaya bile cesaret edemediler. Jack Lodge'ye girdiğinde o Allah uyanıktı. İyi bir mizaçta değildi. Tavrı açıkça bunu gösteriyordu. Squev ise cevap vermeden, haber vermeden her şeyi kabul ediyordu. Şüphesiz bunu kaçınılmazın bir parçası olarak görüyordu. Şef ise medeni geleneğin aksine, karısını dövmekten kaçındı. Et ve haşlanmış yeşillikler ahşap bloğun üzerine servisken, kötü ruh hali geçmiş gibiydi, her zamanki zevkiyle yedi. Jack Carleton, tahtanın yanında bacaklarını çaprazlayarak oturdu. Ama tek bir lokma almadan önce, şiddetli bir mide bulantısı onu sardı. Kafası döndü. Neredeyse bayılacaktı. O Allah ve Squev, solgun yüzünü gördüler, hayranlıkla baktılar. "Çok hastayım," diye nefes nefese atladı Jack, birkaç adım sendeledi, sonra bizon derisine yığıldı. Kendini umutsuz biri gibi aşağıya bıraktı. Saldırının şiddeti hızla azaldı. Ama tüm iştahı yok olmuştu. Bu aslında iyiydi. Çünkü bu halde yiyecek alması ciddi sonuçlara yol açabilirdi. Squev masada efendisinin yanına almıştı yerini. İkisi de yemeklerini zamana karşı yarışırcasına yiyordu, üzerinde yatan zavallı çocuğa ilgi duymak aklına bile gelmiyordu. "Ne önem veriyorlar ki bana," diye mırıldandı Jack, saldırının şiddeti azaldıkça bu duygu içini dolduruyordu. "Merak ediyorum bu kadar uzun süre neden beni hayatta bıraktıklarını. Ormanda Otto'ya yaptıkları gibi öldürselerdi, işkenceyle ölmek için buraya getirmek yerine daha merhametli olurdu. Ve bildiğim kadarıyla bana da aynısını yapacaklar." Kolunun üzerinde uzanmış, intikamcı bir hisle ikiye baktı. Ve karanlık bir his üzerine çöktü. O Allah onu kasıtlı olarak en iyi fiziksel duruma getirinceye kadar kulübesinde tutmuştu. O zamana kadar, onu tüm köyün eğlencesi için işkence ve ölümcül törenlere tabi tutacaktı. Bu düşüncelerle yorgun doğa teslim oldu. Ve esir uykuya daldı. Jack Carleton uyandığında geceydi. Ve yağmur yağıyordu. Ateşliydi ve beyni o kadar yoğundu ki, tam 1 dakika sürdü nerede olduğunu anlaması. Uykusu, son kısmına doğru vahşi ve belirsiz hayallerle dolmuştu, afyon yiyenin beynini allak bullak eden türden. O Allah'ın wigwamında olduğunu hatırlayınca, döndü ve dirseğine başını kaldırdı. Ateş dairenin diğer ucunda yanıyordu. Biraz azalmıştı ama iç mekanı aydınlatmaya yetecek kadardı. Tanıdık nesneler oldukça belirgin görünüyordu. Sekem, karakteristik bir şekilde yere serilmişti. Kıyafetlerini çıkarmaya bile zahmet etmemişti. Yer soğuk olmasına rağmen üzerine bizon cübbesi çekmemişti. Bizon cübbenin üzerine yatmıştı. Ama bir şekilde onu odanın yarısına doğru tekmelemeyi başarmıştı. Ve o toprak kanepe, kraliyet bir Eiderdown yatağından daha iyi iş görüyordu. Kraliçenin tercihi ise yatmak değildi. Kömürlerin yanında bir yığın halinde çömelmiş oturuyordu, yıllardır yıkanmamış bir battaniyeyle omuzları örtülü, ince kolları dizlerini ve başını kavramış. Saatlerce öyle uyuyabilirdi. Ateşin titrek yansıması vücuduna vururken iğrenç görünüyordu ve esirin uzun süre ona bakması, anlaşılır bir ilgiyle, o loş ışıkta garip bir şeydi. Orada bir de köpek vardı. Hayatı boyunca sadece uyuyup yemek yiyen cinsten. Geleneksel olarak hanımefendisinin ayaklarının dibindeydi ve bu pozisyonu her şeyden çok tercih ediyor gibiydi. Sonra battaniyeler, geyik ve bizon derileri, kaba odada asılı duran eşyalar. Ortadaki 2 sütun, sarkık çatıyı destekleyen kayalık kütükler. Kapı görevi gören sarkık deri ve tüm bu görüntünün ciddi sessizliği. Loç'in içi kasvetliydi, etkileyiciydi. Ateş o kadar huzursuz yanıyordu ki, etrafına hayalet gölgeler düşürüyordu. Bazen ışıkla dolup, bazen tekrar öyle düşüyordu ki diğer uç hiç görünmüyordu. Gece daha kasvetli olamazdı. Gök gürültüsü ya da yıldırım yoktu. Yapraklara sürekli damlayan yağmur, sıradan zamanlarda en huzurlu uyku eşliğiydi.
Ama bu durum Jack Carleton için karamsar hayal kırıklığını daha da artırdı. Lodge'nin çatısı o kadar kalın ve karmaşık bir yapıdaydı ki, damlayan yağmurun müziği içeriye ulaşmıyordu. Aralıklarla rüzgar dalları oynatıyordu ve genç, ağaçların arasında hırlamayı duyabiliyordu. Sanki erken sonbaharda yapraklar dökülüyormuş gibi. Uzaktaki kurbağaların hüzünlü sesleri de vardı. Çocuğun kulaklarına ulaşacak tüm unsurlar toplanmıştı. Bir insanın yaşayabileceği en mutlak yalnızlık için. Ne yazık ki Jack'in bu ek acıya ihtiyacı yoktu. Kendi durumu, zaten bunu fazlasıyla sağlıyordu. Evden çok, çok uzaktayım, diye düşündü. Keskin bir acı beyninde dönüyordu. Titrek ateş sanki cadı dansı gibi ileri geri sallanıyordu. Ve annemi bir daha görme umudum çok az. Ah, keşke şimdi orada olsaydım. Başını geriye attı ve derin bir iç çekiş verdi. Basit ama lezzetli ve konforlu yatağını hatırladı. Annesi battaniyeleri ona ne zaman sıkıştırmışsa ya da onu yatırdığında, her akşam evdeyken yaptığı gibi. O sevgi dolu dudaklardan gelen iyi geceler öpücüğü. Alnındaki saçları geriye iten parmakların sihirli dokunuşu. O okşayan ilgi, en ufak bir hastalıkta gösterilen özen. Bu anılar, gözlerin hüzünle taşmasına neden olacak bir güçle geri döndü. Ah, o çocuk ne kadar şanslı. Yıllar onu tam bir erkekliğe götürse de, annesi uyanıklığında ve uyku saatlerinde vardı. Onun izinden gitmesi için dua ediyordu. Yağmurun damlası, içleyen rüzgar, Sekem ve karısını sallıyor, uyutuyordu. Ama Jack Carleton tamamen uyanıktı. Mississippi nehrini geçerken, yarı devrilmiş kanoda ateş eden vahşi şavanolar aklına geldi. Tüm Kızılderili köyünde, uyanık olan yalnızca oydu. Ve eğer bir grup Sioux ya da Iroquois ormanlardan çıkıp saldırsaydı, Sauklar savunmasız ve hazırlıksız yakalanırdı. Arkasındaki yarıklardan biri üzerinden esen rüzgar geldi. Ve omuzlarına vurarak ürpertti. Biraz hareket etti. Bizon cübbesini daha da yakına çekti, çünkü damarlarında zaten şiddetli bir ateş dolaşıyordu. Kendini böyle maruz bırakmak tehlikeliydi. Susuzluktu. Yanındaki kabağa baktı ve elleri ve dizleri üzerinde sürünerek ona doğru ilerledi. İçinde su vardı. Çok taze ya da soğuk değildi. Ama şimdiye kadar yuttuğu en ferahlatıcı şeydi. İlkel kanepesine çekildi ve düşünmeye devam etti. Yapabileceği en iyi şey buydu. Kulübeden kaçıp eve kaçmaya çalışmak mıydı? Şüphe edilecek çok az şey vardı eğer bu başlangıcın ne kadar kolay olabileceği sorgulanıyorsa. Sadece ayağa kalkıp geyik derisinden yapılmış kapıdan geçmesi yeterliydi. Yağmur izlerini silecekti. Saukların keskin gözleri onu takip edemezdi. Suya girerek 2 kat daha emin olabilirdi. En iyi kaniti bile burnunu kıvırırdı. Ve tüfeğini alabilir, eve dönerken yiyecek sağlayacak kadar cephanesi olurdu. Bu, şemanın gül renkli görünümüydü. Ama çok daha pratik bir yönü vardı. Normal koşullarda Jack, evden çok daha uzakta ve düşmanca bir ülkede kendine bakabilirdi. Ama endişe verici gerçek şuydu, ciddi hasta olduğunu biliyordu. Ve böyle bir maruz kalma, neredeyse kesin olarak deliryuma, oradan ölüme götürürdü. Kendi durumuna karamsar baksa da, umutsuz değildi tam anlamıyla. Şimdiye kadar hiç zarar görmemişti. Ve her zaman beklenmedik olan olur. O Allah'ın onu işkence için eğittiğini düşünüyordu. Ama belki de şef, çocuksuz biri olarak, onu oğul edinmek istiyordu. Eğer niyet buysa, en iyi şey hareketsiz yatıp beklemek ve olayların sorunu çözmesine izin vermekti. Ama Jack, özgürlük ihtimali varken böyle bir hareketsizliğe boyun eğmiyordu. Dudaklarını sıkarak mırıldandı. Burada kalmayacağım. Beni öldürmek istiyorlar ve ben ormana gideceğim. Silahımı alıp gece çıkacağım ve Tanrı'ya güveneceğim. O her zaman yanımdaydı ve yine olacak. Evet, öyle olmuştu. Ve bu yüzden o her zaman bizimle dost olacak, eğer sadece yüzüne bakma fırsatı yakalarsak. Dikkatlice ayağa kalktı. Bizon cübbesini ateşli bedenine sardı. 2 baygın figüre baktı, sonra Lodge'nin yanına yaslanmış, loş ateş ışığında titrek görünen tüfeğine. Silahını almak için öne çıkarken, her şey gözlerinin önünde yüzmeye başladı. Beyninde milyonlarca arı vızıldıyordu. Havayı tutarcasına sendeleyen Jack, kanepesine geri yaslandı ve bir inleme çıkardı. Bu inleme o Allah'ı ve Squeve'ı uyandırdı. Şef şaşırtıcı bir hızla doğruldu. Eşi gözlerini açtı ve loş ateş ışığında figüre sertçe baktı. Köpek uyumaya devam etti. O Allah, esirin ölmekte olduğunu görünce, yeniden uzandı.
Çıplak toprağa döndü ve uykusuna devam etti. Kadın ise çocuğu birkaç dakika izledi. Sanki öğrenmek istiyordu, solgun bir yüzün kendi ırkı gibi veda edip etmeyeceğini. Hasta çocuk soruyu o kadar uzun sürede çözdü ki, kadın gözlerini kapattı ve daha uygun bir zamanı bekledi. Jack Carleton, ateşe teslim olduğu andan itibaren, neredeyse ölüm adına hastalandı. Böyle anlarda, etkilenenlerin deneyimini ya da duygularını anlatmaya gerek yoktur. Neden bu kadar ağır hasta olduğu kesin olarak yargılanamaz, önemli bir mesele de değildir. Muhtemel neden, maruz kaldığı sinir baskısıydı. Hemen deliryona girdi. Ve gece boyunca böyle kaldı. Annesinden, Deerfoot'tan, Otto'dan ve diğerlerinden bahsetti, tarif edilemez tehlikelerden kaçıyor, sık sık korkuyla bağırıyordu. Şef ve Squev onu duydu. Nedenini anladılar. Ama asla ellerini kaldırıp yardım etmediler. Jack sabaha karşı daha sessiz oldu ve huzursuz bir uykuya daldı. Gün çok ilerleyene kadar uyudu. Sonra, gözlerini açtığında, beyninde hala bir bulanıklık vardı. Hayal kırıklığıyla bir nefes aldı ve korku içinde. Yanında, kulübede çömelmiş, o güne kadar baktığı en korkunç şey duruyordu. Adam şeklindeydi ama ayı ve bizon derilerine bürünmüştü. Uzun kalın boynuzlar alnının her köşesinden dışarı çıkıyordu. Yüzü, bu ürkütücü kostümün içinden bakıyordu. Leke, halka ve kırmızı izler, beyaz ve siyah boya, en muhteşem şekilde uygulanmıştı. Siyah gözler sarı halkalarla çevriliydi. Bir yılana ya da sürüngen canavarına benziyordu. Figür, iki elinde içi boş boynuzdan yapılmış çıngıraklar tutuyordu ve hasta çocuğun yüzünü dikkatle izliyordu. Gözlerin açıldığını görür görmez, havaya sıçradı. Hüzünlü bir tezahürat başlattı. Çıngırtıları salladı ve hayal edilebilecek en korkunç dansı yaparak etrafta zıplamaya başladı. O Allah ve Squev yoktu. Jack o korkunç yaratıkla tamamen baş başaydı. Çocukta yeterince akıl vardı. Bunun kabile şifacısı olduğunu anladı. Şefin iyiliğiyle gönderilmişti. Basit çözümler vermek yerine, büyüye başvurmuştu. Yüzlerce yıldır gelen gelenek buydu. Barbar sahtekar çığlık atmaya ve dans etmeye devam etti. Jack'in gözleri yorulana kadar. Zihin de zayıfladı ve sonunda tutuşunu bıraktı. Bazen vals yapan şifacı aniden 12 metre uzaklaşmış görünüyordu. Bazen başının üzerinde sallanıyordu, sonra tekrar uzunluğunun 10 katına genişliyordu. Kısa bir bacakla zıplayarak duruyordu. Ve sık sık, odanın diğer tarafından bir sıçrayışla Jack'in göğsünün üzerine iniyor, son bir ritim vuruşu yapıyor ve son bilinç kırıntısını da söküp alıyordu. Her şey bir karmaşaydı. Vahşi ve kasvetli hayaller, aralıklarla mantık parıltıları. Ve bu parıltılar Jack'in havayı tutmasına neden oluyordu, sanki bırakmamak istiyordu. Ama ne yaparsa yapsın, hızla uzaklaşıyorlardı. Siyah ve ışıksız bir boşluk çöktü üzerine. Zihin kendi yıkımlarında ve mücadelelerinde kayboldu. Ve her şey, bitti.